Dizide Gürkan Uygun şoku. Gürkan Uygun diziye gelecek mi? Ama şu anda bir dizisi var. Peki nasıl gelecek? Tüm gerçeklere geçmeden önce, Ebru ölmeden önce Hızır'ı vurdu mu? Doğan Baba'nın dediği gibi sadece bir tane hain yok. Bir sürü hain var. Peki o hainler kimler? Diziye Hızır'a dost olarak hangi oyuncular girecek? Dahlan karakterini canlandıracak isim kesinleşti. Peki kim? Yeni bölümde olacak bomba olaylar neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce Eşkıya dizimizi sevenler videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. İyi seyirler. Geçen bölümde Doğan Baba'nın dediği gibi içeride birden çok hain var. Peki diğer hainler kim? Kim o hainler? Daha önceki videolarımızda hainler listesi yapmıştık. Ve en üst sıraya da Ebru'yu koymuştuk. Ve üstüne basa basa birinci hainin Ebru olduğunu söylemiştik. Peki Ebru'dan sonraki hainler kimler? İkinci hain Kubilay olabilir. Peki neden? Bunu kanıtlayan destekler neler? Birinci spoiler. Geçen bölümde Doğan Baba sadece bir tane hain yok dediğinde Kubilay Doğan Baba'ya içimizde birçok hain mi var diye sormuştu ve tüm okları üzerine çekmişti. İkinci spoiler. Doğan Baba Kubilay'a ben seni yanıma çağırdım gelmedin ama Alparslan Baban çağırınca gitmişsin dedi. Peki Doğan Baba gibi güçlü bir ismin yanına gitmeyip neden Alparslan Baba'nın yanına gitti? Alparslan sistemin içinde. O yüzden Alparslan'ın yanına gitti. Üçüncü spoiler. Ebru'nun hain olduğu ortaya çıkmadan önce Ebru hep Kubilay'ı koruyordu. Ceylan Ebru'ya Kubilay hakkında bir şey öğrenebildin mi? Onu araştır diye sorduğunda Ebru ise geçmişine dair hiçbir bilginin olmadığını ve temiz olduğunu söylemişti. Ve bir sahnede ise Kubilay'ın içlerindeki hain olmadığını belirtmişti. Ebru sağlam bir karakterdi. Paralelcilerin en güvendiği en sağlam ajanlarındandı. Son sahnede ölümü bile göze alıp ateş etmeye kalktı. O yüzden öyle bir ajan diğer ajanları kesinlikle ifşa etmez ve saklar. O yüzden Kubilay hainler listesinde birinci sırada şu anda yerini koruyor. Gelelim diğer hain kim? Didem mi? Didem önceki bölümde Ebru'ya sorduğu sorularla Ebru'yu köşeye sıkıştırmıştı. Bu hareketiyle Didem'in hain olma olasılığı bayağı bir düştü. Başından beri her zaman söylüyoruz. Didem hain değil. Didem fedailerin ajanı ve tek görevi ilerleyen bölümlerde belli olacak. İçeride olan olayları fedailerin başına aktarıyor. O yüzden Didem hainler listesinde en az sırada olduğunu belirtelim. Peki Ebru ölmeden önce Hızır'ı vurabildi mi? Ebru Ceylan vurmadan önce tetiğe basıyor. Yani ateş ediyor. Ateş eder etmez Ceylan Ebru'nun tam kafasından vuruyor. Yani Ceylan Ebru'ya HS atıyor. Peki Ebru'nun mermisi Hızır'a isabet etti mi? Mermi ya Hızır'ı sıyıracak ya da omzundan veya kolundan sıyıracak. Yani omzundan veya kolundan sıyıracak ya da Ebru o anki hızlı ve aceleci hareketiyle mermi başka yere gidecek. Bunu buradan söyleyelim dostlar. Hızır'da ölümcül bir şey olmayacak. Daha Hamdi Baba ile çekimleri var. Sizler de analizlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Geçen bölüm Maza'da Doğan Baba Korkmazlara babalarının yanına gelmesini söylemişti. Eğer ki Hamdi Baba gitmezse Doğan Baba'nın korkulu rüyası olacağını söylemişti. O yüzden önümüzdeki bölümde Doğan Baba ile Hamdi Baba arasında raconlu sahneler görebiliriz. Diziye Dahlan karakteri dahil olmadan önce Fethi karakteri dahil olacak. Aslında Fethi karakterinin kimin olacağından ziyade Dahlan karakterini Ümit Acar canlandıracak. Çünkü Ümit Acar daha önce yaptığım bir yorumu beğenmişti ve önceki videolarımıza da paylaşmıştım. Canlandırma olasılığı olarak
tanınan ve herkesin sevdiği başarılı bir oyuncu olacak. O karakteri canlandırmasını Ümit Acar yani Pusu'nun Ersoy Ulubey olma yönünde. Çünkü geçenlerde bir fotoğrafına yaptığım yorumu beğenmişti. Bu da geleceğine dair sinyal miydi? Öyle değilse neden beğendi? Ayrıca bir takipçimizin bana gönderdiği bir fotoğrafta Ümit Acar, Eşkıya'nın resmi Instagram hesabındaki gönderiyi beğenmiş. Bu gelişmeyi Emo Dayı ailesi olarak sizlerle paylaştık. Sizce Ümit Acar diziye dahil olacak mı? Sizler de analizlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Bence Ümit Acar kesinlikle diziye dahil olacak. Bu gelişmeler tesadüf olamazdı. Gelelim Gürkan Uygun konusuna. Gürkan Uygun şu anda Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah karakterini canlandırıyor. Fakat o diziye şu anda senaryo ve tarih icabı ara verdi. Hatta bunu Gürkan Uygun bir röportajına söyledi. İzliyoruz. Bu Alamut Kalesi dönemine geçecek misiniz, geçer misiniz? Sanıyorum yani geçeceğiz, muhakkak geçeceğiz de ne zaman olacak onu tam bilmiyorum tabii, ne öngörüyorlar. Aslında bir dahaki sezonun sanki başı gibi, hani o da çünkü ayrı bir dekor isteyecek. Alamut senaryosu uzun bir senaryo ve o yüzden ara verecek diziye. Konuk olarak herhangi bir diziye dahil olabilir ama sadece konuk olarak. Aynı stiliyle diziye dahil olabilir. Hatta sakalları bile kesebilir. Tarihte neyse ona göre olacaktır. Ama Eşkıya dizisine konuk olarak gelecek. Hızır'ın dostu olarak. Ama Eşkıya dizisine konuk olarak birkaç bölümde yer alacak. Gürkan Uygun Eşkıya dizisine bu sezon konuk oyuncu olarak gelecek. Bu tarz gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tümünü işaretlemeyi unutmayın. Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca ikilisini aynı sahnede görmek isteyenler ve özleyenler videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.